1978 Ankara doğumluyum. Ankara'dan buraya geliyorum. Bu işe başlamam üniversite zamanlarımda oldu. Üniversitede çevre mühendisliği okudum ben. O zaman bir atölyede amatör olarak başladım. Hani hem çalıyordum zaten 94'ten beri. Çaldığım süreci içerisinde bir de yapım işine bulaşayım dedim. Zaten daha önceden mobilyacılık geçmişim vardı. Ağaçlardan anlıyordum. Bu şekilde başladım. Sene sanırım 99 gibiydi. Tam profesyonel başladım bu işe. 99'dan bu zamana kadar da imalatla uğraşıyorum. Bağlama yapımıyla. Biz Köln'deyiz şu anda. Berlin Strasse'de benim atölyem var. Bu atölyede yaklaşık 6,5 yıldır burada hizmet vermekteyim. Almanya'ya evlenerek geldim. Daha sonra eşimden ayrıldım. Şu anda devam ediyorum hala. Aslında çok ustam var. Birkaç tane ustam var. Bu işi ilk Salim Usta'yla başladık. Salim Özer Ankara'da. O da ut yapımcısı, aynı zamanda bağlama yapımcısı. Çok değerli ve bir tecrübeli bir ustaydı. İlk onun yanında profesyonel olarak çıraklığa başladım. Daha sonra Ali Toprak'la çalıştım. Ali Toprak'la bu işte bayağı isim yapmış bir şeydir. Yusuf Usta var. Bundan bahsetmesem olmaz. Yusuf Yeniay'ın çıraklarındandır yani. Bu bağlamayı bu hale getiren ustalardan birisidir. Rahmetli Yusuf Usta. Ondan öğrendim. Daha sonra Mehmet Ali Usta'yla çalıştım. Daha sonra Anka Müzik'te çalıştım bir dönem. Kıvılcım Müzik'te çalıştım. Murtaza Usta'yla beraber. Yani ustam çok. Yani bu şekilde oldu. Ben de hazır saz bulamazlar. Profesyonel sipariş üzerine çalışıyorum. Daha çok piyasada çalan barlarda veya düğün salonlarda çalan kişiler geliyor, sanatçılar geliyor. Ben de hazır bağlama yok. Sipariş üzerine isteğe göre, istediği akorda göre bağlama yapıyorum insanların. Daha çok bu şekilde hizmet veriyoruz. Saat olarak hesaplamadım ben bunu ama yani Türkiye'de bir ay biraz geçe mesela 40 günde falan bitirebiliyorduk ama burada hava şartları nemli olduğu için Almanya 2-2,5 ayı buluyor bir bağlamanın yapımı. Ama tabii öyle yapılmıyor. Her bağlamanın bir yapım aşaması var. Öyle beklene yapılıyor. Ayda yani 4-5 bağlamaya denk geliyor yani yapım olarak genelde. Tabii bizim de psikolojimize bağlı biraz. Yani bağlama yapmak hani diğer işler gibi değil. Bir masa sandalye yapmıyoruz neticede. Hani enstrüman yaptığımız için bunun içine duygularımızı da katıyoruz. Psikolojimiz iyi olduğu zaman tabii daha iyi bağlamalar çıkıyor. Daha iyi işler ortaya çıkıyor. Yani bu şekilde. Avrupa benim için daha avantajlı oldu, Almanya özellikle. Ağaç konusunda sıkıntım hiç yok denecek kadar az. Çünkü burada enstrüman yapımı için özel ağaçlar ve özel ağaççılar, teminciler var. Yani bu işi yapan, ticaretini yapan insanlar var. Onlardan temin ediyorum genelde. Ayrıca eski luthierlerden, bu işi bırakanlardan falan birkaç kere temin ettim. Alman luthierlerden. Mesela bir orgul yani orgul yapımcısından almıştım bayağı bir ağaç. Tekne konusunda teknede genelde tekne yapıyorum ama burada yapacak bir şeyim yok. Olmadığı için dükkanım küçük. Tekneleri genelde İstanbul'dan veya Samsun'dan oyma tekneleri alıyorum. Candan Usta'yla çalışıyorum genelde. Çok memnunum da işinden. Diğer türlü kapak konusunda biraz sıkıntımız oluyor. Burada gitara yönelik, kemana yönelik genelde ton tahtaları olduğu için bize pek uyum sağlamıyor. Biz de 75 derece açılı şeyler kullanıyoruz, kapaklar. Bunda genelde boş kalan Karadeniz'den alıyorum. Ama onu da toptancılarından almak zorundayım yani neticede. Cila sıkıntım çok oluyor. Polyester bulmak sorun burada. Türkiye'deki gibi bir polyester yok. Onu da artık tırlarla falan bir şekilde getiriyoruz. Yani bir şekilde idare ediyoruz bu şeyi. Ben farklı düşünüyorum. Oyma bağlama ve yaprak bağlama hakkında çoğu insan gibi düşünmüyorum. Şöyle düşünüyorum. Bu duyumunuzla alakalı bir şeydir. Çocukken veya gençken hangi müziklerde hangi tarz şey dinliyorsanız, mesela bizim yaşımızdaki gençlerin duyumu hep oyma bağlamalardı.
Oyma bağlamalar o yüzden benim daha çok tercihimdir. Mesela dut, işte kestane tarzı. Ama bizden sonraki kuşaklarda hep yaprak bağlamalar dinledi. Onların da tercihi o şekilde ardıç veya ne bileyim kelebek yaprak. Yani o duyumla alakalı bir şey diye düşünüyorum yani. Tamamen. Yoksa yapım olarak şey olarak hepsinde aynı işçilik, aynı şekilde özen göstermek zorundasınız. Neticede profesyonel sipariş bağlama yapıyorsunuz. Yani hiçbir fark yok bence. Bağlamada genel olarak teknik konularda bir şey anlayamazsınız. Ama sizin ancak bakabileceğiniz özellikler bağlamanın klavyesinin temiz olması, yani sapında cızırtı falan dediğimiz olaylar olmaması ve ton tablasının mümkün olduğu kadar düzgün olması. Yani bunlara dikkat edebilirsiniz. Yoksa hani sizin teknik anlamda yapabileceğiniz bir şey yok pek fazla. Onu ancak bir usta görebilir. Teknik hatalara. Ben bağlamalarda şöyle bir koruma yöntemi tavsiye ediyorum. Yani hava sirkülasyonunun olduğu yerde ne fazla sıcak ne fazla soğukta kalmaması lazım bağlamanın. Çünkü ağaç bu canlı bir varlık. Her an hareket etme olasılığı var. O yüzden oda sıcaklığında dursa sıkıntı olmuyor bağlamalarda. Yani çünkü ben dünyanın her yerine bağlama yaptım. Japonya, işte Çin, İngiltere, ne bileyim yani hiç bağlamalarında sıkıntı olmadı. Avustralya. Yani bu koruma, özel bir koruma yapmaya gerek yok bağlamalar. Bir de çalındıktan sonra silinse, yani temizliğine, bakımına özen gösterse bu kadar yani. Mesela çalınan bir bağlamada mesela sürekli çalışıyorsanız ya da haftada birkaç sefer çalıyorsanız ayda bir kere tel değişimini tavsiye ediyoruz biz. Perdelerin de değişimi tabii ki perdeler misina olduğu için eziliyor. Onu da senede bir kere değiştirebilirler. Tesviye işine gelince o ihtiyaç olmadıkça pek fazla önermiyoruz tesviyeyi. Bağlama genelde yapıldıktan bir 6 ay sonra benim yani şeyim böyle 6 ay sonra geri isterim bağlamamı ve bir bakarım tesviye ihtiyacı var mı yok mu? Çünkü polyester cilayla çalıştığımız için akrilik malzemeler hareket edebiliyor. Yani zamanla kurudukça dalgalar oluşuyor klavyede. Tabii bunu bir kere düzelttiğimiz zaman daha da sorun olmuyor. Yani ondan sonra perde ve tel değişimi olabilir sürekli. Bu kadar. Özel bir bakım yapmanıza gerek yok. Sadece çaldıktan sonra tellerini silin. Yeter, bağlamayı kirli bırakmayın. Türkiye'de genelde bu evet yani koşullar ağır. İnsanların kirası ödemeleri var. Onlara yetiştiremiyorlar. Deneme yapma. Türkiye'de de ben yapmaya çalışıyordum ama bu kadar değil. Burada daha çok yapabiliyorum. Burada benim avantajım Avrupa'da gitar yapımcıları ve keman yapımcılarıyla görüşebiliyorum. Onlarla e, muhatap olabiliyorum. Onlardan fikir alışverişi yapabiliyorum. Ayrıca balkonlu bağlamalar falan denemelerim oldu. Ve güzel başarılar da elde ettim yani konuda. Birkaç tane bu Kemal Dinç tarzı dinç sazları yaptım. Bayağı başarılı ama flamenco gitar balkon sistemini kullandım mesela burada. Daha başka bağlamada hani değişik bir deneme ancak benim fikrim bir ölçülendirme sisteminde bir standart bir şey yapmamız lazım. Yani hani mesela bağlamanın tel boyunda çaldığınız zaman re veriyorsa tel arkasında da re yani eşiğin arkasında da re vermesi lazım diye düşünüyorum. O zaman üçüncü piç sesler falan kalmıyor, gidiyor. Bu şekilde bir ölçülendirme çalışması yaptım. Tabii çok kimse de karşı geldi bana. Hani gelenekçiler var bu işte. Aslında gelenekselliğe bağlı kalarak da böyle bir şey yapılabilir. Yani biliyorum bağlamanın oktav sayısı da az zaten. 1,5 oktav civarında. İşte böyle denemeler yaparım, toplanalım, bunları konuşalım, söyleyelim diye çok söyledik ama bilmiyorum artık. Bu koronadan dolayı gerçi pek bir çalışmamız da yok. Video konferans şeklinde yapabiliriz ilerleyen zamanlarda. Aslında ben bu konuları içeren bir kitap da yazmayı düşünüyorum daha sonra. Şimdi çalışmalarımı topluyorum yani şu anda. Yani şimdi benim burada gözlemlediğim şeyler şunlar. Avrupa'daki luthierler, yapımcılar toplanıyor bir arada çalışmalar yapıyor. Bunlar fikir alışverişi yapıyor. Yani bir gitarın mesela tesviye sorunu yok mesela.
gitarda. Bir kemanda tesbih sorunu diye bir şey yok. Yani bunu her e, aletlerle ve ne bileyim çeşitli düzeneklerle e, başarabiliyorlar bu insanlar. Yani bizde böyle bir şey yok. Bizde bir toplu bir çalışma yok. Beraber fikir alışverişi yok. Üzülüyorum aslında. Birkaç ustayla bu fikirlerimi paylaşıyorum. Kemal Erol'la paylaşabiliyorum. Mehmet Ali Usta'yla paylaşabiliyorum. Hani onlarla internetten görüşerek yapabiliyorum bunları. Diğer ustalar bilmiyorum egolarından mıdır artık nedendir? Yanaşmıyorlar böyle bir şeye. Yani teknik anlamda geliştirmeye yanaşmıyorlar. Herkes bağlamanın başka şekilde olmasını düşünüyorlar. Başka şekilde nasıl anlatayım? Şekliyle oynuyorlar yani dış görünüşleriyle falan. Ya gitar vurgu takıyorlar bilmem ne yapıyorlar işte kasasını kesiyorlar. Orasını burasını işte. O değil aslında bizim sorunlarımız. Bizim sorunlarımız ölçülendirme, bizim sorunlarımız kapağın ses verme şekli, bizim sorunlarımız eşikler, bizim sorunlarımız akort bırakmama, işte vurgular, sorunlarımız bunlar. Bunların üstünde gitmemiz lazım. Yani bağlamada çok oynamaya da gerek yok aslında diğer şeylerle. Yani böyle düşünüyorum bu konuda. Ya bu gitar akortlu şeyleri ben anlıyorum insanlar hani yeni başlayanlar için gitar akortlu, gitar akor vurgulu bağlamalar daha kolay. Onlar için akort yapması falan filan. Ama akortu koruyacak diye bir şey yok. Profesyonel çalanlar için akordu korumuyor. Neticede vurgu bırakmasa tel bırakıyor. Yani bağlama çok ince tellerle icra edilen bir enstrüman. Biraz da imkansızlıklardan dolayı diye düşünüyorum ustaların. Yani burada ben Almanya'da e, bu tür aletlere vurgu ayarlama için gereken aletlere, rayba ve kalemtıraş dediğimiz aletlere ulaşabiliyorum. Mesela ben bir keman yapımcısından gördüm. Çift rayba kullanıldığını. Yani önce bir kalın alıyor bir de ince alan bir rayba varmış. Yani burada gördüm ben. Almanya'da bunu gördüm. Türkiye'de bunu kimse bilmiyor. Mesela raybalar çift olarak satılırmış hep. Mesela bunu öğrendim. Bu gibi şeyleri imkansızlıklar da var Türkiye'de. Ulaşamıyorlar. Yani Türkiye'de enstrüman yapımı için kullanacağınız hassas aletler çok az. Çok nadir kişiler de getiriyor bunları. O yüzden de büyük sorun olduğunu düşünüyorum yani Türkiye'de. Ya birkaç tane var bu sistemi. Ben bunları kitaplaştırmayı düşünüyorum zaten de. Hani kullanılan aletleri modernleştirme de demeyeyim de zaten olan şeyler bunlar. Mesela günün kullanılan şeyler zamanla da bunları nasıl desem görmelerini istiyorum aslında ustaları. Ben buradan açıklıyorum, anlatıyorum gerçi Türkiye'deki ustalara ama ulaşmaları zor. Yani bir Dictum diye bir marka var mesela. Bu çok iyi, fine yani hassas aletler satıyor. Onları biliyorlar bir tek ama onlardan da genelde ben yardımcı oluyorum arkadaşlarıma almalar için. Şeylerin, aletleri ulaşılamıyor yani çok zor. Birkaç şeyde söyledim. Pek de aldırış da etmedi bazıları da. Böyle de bir sorunumuz var tabii. Aslında olmasını çok isterim. Uzmanlık alanı ayrılsın mesela. Birisi cura yapımında uzman olsun. Birisi elektro bağlama yapımında uzman olsun. Birisi akustik bağlamada uzman olsun. Bu şekilde ayrılabilir aslında. Güzel de olur diye düşünüyorum. Ama maalesef yani ticari kaygılar artık iş paraya döküldüğü için olmuyor. Bu yapamıyoruz yani. Her enstrümanı yapmak zorundayız yani. Bağlama ailesinden diyeyim ben. Konservatuvardaki çalgı bölümleri üzülüyorum aslında şu konuda. Bağlamayı yeterince ele almıyorlar. Genel bir ustalık e, dersleri veriliyor. Yani her enstrümanda bir şeyler yapıyorlar. Ondan biraz, bundan biraz. Yani bir branşlaşma yok. Branşlaşma olmadığı için bağlama yapım bölümü diye bir şey yok. Yani ayrıca. Böyle şeylerin olmasını isterim aslında. Bağlama bir o toprakların, o coğrafyanın yani halk çalgısı. Avrupa'da bile kabul edildi artık Almanya bile devlet olarak kabul etti bağlamayı bir
gitar gibi, bir keman gibi bir enstrüman olarak kabul etti. Ama maalesef bizim ülkemizde bu şekilde olmuyor. Usta çırak yetişenler daha iyi icra ediyor çünkü görerek icra ediyor. Direkt pratikten başlıyorlar bu insanlar. Aslında konservatuvarlarla bu piyasadaki ustaların beraber de çalışması olabilir. Yani konservatuvardan öğrencileri gönderebilirler bize. Biz de onlara gösterebiliriz, yardımcı olabiliriz. Son zamanlarda çıkan gayet iyi icracı ustalar da var. Yani konservatuvarda birkaç usta tanıyorum. Gayet de sağlam çalışıyorlar, güzel işler yapıyorlar. Hani yok değil, var. Ama bu işe emek, gönül vermek gerekiyor. Çoğunun da başarı oranı düşük yani konservatuvarlardan mezun olanların. Öyle ilginç bir şey aslında çok başımıza geliyor da o yüzden. Mesela bir çocuk geldi bana bağlamasını, teknesi kırılmış tamamen. Teknesini değiştirmemi istedi. Mesela tabii ben de bir şey diyemedim yani. Yani bağlama tekne üzerine kuruluyor dedim. Daha sonra izah etmeye çalıştım ama bana kızdı. Daha sonra bağlamayı kırdı gözümün önünde falan. Ben acıdım ama bir şey de diyemedim. Yani tekne tamamen kullanılmaz durumdaydı. Mesela birisi gelmiş çocuk diyor ki ustam bana dedi ki bu bağlama piramit tel ve Arif Sağ mızraplarıyla çok iyi çalınır dedi. Öyle demiş ustası. O da benden piramit tel ve Arif Sağ mızrabı istedi. Ben dedim ben de maalesef yok. Piramit tel bulabiliriz ama öyle de bir komik bir anım vardı. Almanya'da bu işi öğrenmek isteyen bugüne kadar ben bir çocuğa denk geldim. Öyle bir meslek olarak yapmak istiyordu ama o da ne oldu bilmiyorum. Birkaç gün geldi takıldı yanıma. Bu işin şeyi çok zor. Çok ince işçilik ve çok tozlu bir işçilik. Yani kimse girmek istemiyor aslında. Genç yapımcı da yok denecek kadar az şu anda. Bu meslek yani 20-30 seneye kadar herhalde biter diye düşünüyorum yani. Çünkü yeni gelen çırak yetişmiyor. Hiçbir atölyede görmüyorum yani şu anda. Ancak enstrüman yapım bölümlerinden çıkanlar olursa olabilir belki. İcracı var ama kayboluyor yani. Çırak gelmiyor. Hani yetiştiremiyoruz kimseyi. Bilgilerimizi aktaran kimse yok yani. En son çıraklar biziz yani. Bizden sonra ben görmedim. 40'lı yaşlarda hepsi de yani. 35-40 arası en son çıraklar. Ondan sonra yok. Bizden aktar yapacağız. Bir 20 sene daha yaparız yani. Yapımcıların sadece birleşmesini istiyorum artık. Bir fikir alışverişi yapmasını istiyoruz. Artık eğitim çalışmaları yapalım içimizde. Kim ne biliyorsa birbirine öğretsin. Yani bugün bir Alman luthier'le konuşuyorum. Oğlu bile olsa yeteneksizse yapmasın diyor mesela. Onun işini engelliyor. Gitar yapımcısı. Yapmasın diyor gitar. Yani bizde de böyle olsun. Hani yetenekli ustalarımız var, yetenekli çıraklarımız var. Bunları geliştirelim mesleğimizi yani. Artık bunları istiyoruz. Ya bir de enstrüman çalanlar zaten çalıyor. İsimleri sahne önündeler. Bundan bahsetmiştik. Yani ama sahne arkasındakiler bizlerin adı hiç anılmıyor. Bunları da söylemelerini isteriz. Hatta söylemiyorlar bile, soranlara bile. Böyle şeyler de duyduk. Bu bağlama yapımını kime yaptırdın diyorlar mesela. Söylemiyor. Çünkü aynısından yapmasın diye. Yani çok tuhaf bir şey. Bu da sanatçının egosuyla alakalı bir şey sanırım. Benim öyle özel amblemim yok, armam yok, bir şeyim yok. Yani. Vurguluk kısmından anlayabilirler yani. Başka bir türlü anlayamazlar.